Moralinizi bozmayın, kurtaran geldi. Ben makine mühendisi 2. sınıf öğrencisi Noyan Şen. Uzun süredir 3 boyutlu modelleme üzerine çalışıyorum. Yapabileceklerimi sizlere sergilemek için konu olarak Dumlupınar faciasını seçtim. Türk denizcilik tarihinin bu çok önemli olayının detaylarına girmeden önce sizlere konunun aktörlerini tanıtmak isterim. Dumlupınar'ın talihsizliklerle dolu hikayesi ilk görev aldığı Amerikan donanmasında başladı. Toplamda 120 adet üretilen balo sınıfı denizaltı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Blower adını alarak suya indirildi. 23 Nisan 1944 tarihinde göreve başlayan Blower, ilk görev yerine intikali sırasında Florida'dan Panama'ya doğru yol alırken Amerikan devriye gemisiyle çarpışıp aldığı hasar nedeniyle acile buzlanır. 1945 yılında bu kez Sydney açıklarında mayın tarama gemisiyle çarpışarak tekrar havuza alınır. Geçirdiği iki kazada denizaltı, baş torpido dairesinin sancak tarafından hasar aldı. İlginçtir, bu olaylardan 8 yıl sonra aynı denizaltı bu kez Dumlupınar adıyla yine aynı bölgeden hasar alıp batacaktı. Dumlupınar'ın adındaki kötü şansın bunlarla da sınırlı kalmadığını belgeselin devamında izleyeceksiniz. İkinci Dünya Savaşı biterken Japonların efsane denizaltısı I-400'ü teslim alan Blower oldu. Mart 1950'ye kadar tatbikatlar ve eğitimlerde kullanılan denizaltı, bu tarihte Pasifik filosundan Atlantik filosuna devredilerek tadilata alındı. Güverte topu ve uçak savarları söküldü. Klasik kulesi yerine daha hidrodinamik olan Stepsail model kule inşa edildi. Şnorkel sistemi eklendi ve torpido kovanlarından mayın dökebilir hale getirildi. Yeni teknolojilerle donatılan denizaltı, Ortak Savunma Destek Yasası yani Marshall Planı kapsamında Türkiye'ye verilecek iki denizaltıdan biri oldu. 16 Kasım 1950'de Connecticut'ta yapılan törenle USS Blower, TCG Dumlupınar adını alıp bayrak çekildi. Dumlupınar, Atlantik'e geçen ilk Türk denizaltısı unvanını da alarak İstanbul'a ulaştı. Donanmanın amiral gemisi Yavuz Zırhlısı'nın top atışlarıyla karşıladığı büyük bir törenle göreve başladı. Naboland, İsveç'in Malmö şehrinin Kockums Varv tersanesinde 1946 yılında ürettiği kuru yük gemisidir. Gemi, kutup buzları ile kaplı kuzey denizlerinde kullanılmak üzere buza karşı güçlendirilmiş 38 mm kalınlığında prova sacına sahipti. Bu özellik o gece Çanakkale'de buluşacağı ve saç kalınlığı sadece 8 mm olan Dumlupınar için büyük talihsizliktir. 3 Nisan 1953 akşam üzeri Naboland, Karaköy Salıpazarı'ndan Yunanistan'ın Pire limanına 600 ton kağıt yükü götürmek üzere Marmara'ya doğru açılır. 13-26 Mart tarihleri arasında İtalya karasularında düzenlenen randevu tatbikatına katılan Dumlupınar, Mart ayının son gününde Gölcük donanma üssüne döner. Denizaltı ve personeline 1 Nisan 1953 günü NATO'dan son dakika görevlendirmesi gelir. Kuzey Ege'de denizaltı savunma taktikleri için yapılan Blue Sea tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri'nin de iki denizaltı ile katılması gerekmektedir. Bu iki denizaltıdan birinin filonun en teknolojik gemisi olan Dumlupınar olması kaçınılmazdır. Önceki seferin yorgunluğu henüz üzerlerinde olan ve uzun süredir aileleriyle bir araya gelememiş mürettebat saat 16'da vedalaşıp yola çıkar. Denizcilikte sefere çıkarken aileyle vedalaşıp helalleşmek bir gelenektir. Bu vedalaşmanın ne kadar anlamlı olacağından o anda hiçbir haberdar değildir. 3 Nisan 17.30'da tatbikat biter. 2 gündür su altında olan Dumlupınar satıh yapar. 4 Nisan gece yarısından sonra Çanakkale Boğazı'na 9,5 knot hızla güneyden girer. Dumlupınar'ın komuta subayı Sabri Çelebioğlu, vardiya subayı Hasan Yumuk'a Anadolu sahiline çok yaklaşmamasını, yoksa 1. Dünya Savaşı'ndan kalma batıklara çarpma ihtimalinin olduğu hatırlatmasını yaparak vardiyasını devretti. Hulusi tatbikatındaki diğer Türk denizaltısı TCG 1. İnönü, Boğaz'da Dumlupınar'ın hemen ardında seyretmektedir. Telsizden makine arızası yaşadığını, 10 dakikalığına durmak zorunda olduğunun bilgisini geçer. TCG İnönü'yü ardında bırakan Dumlupınar, sabit hızla Çanakkale merkezi geçerek Naraburnu'na yaklaşır. Burası kuzeye ilerleyen gemiler için ters yönde, sert akıntıların olduğu, sancak yönünde 75 derecelik zor bir dönüş noktasıdır. Üstelik hava sisli, görüş kısıtlıdır. Bu sırada Naboland'ın yönetiminde 1 saat önce komutayı Carlson'dan devralan Kaptan Lorenzon vardır. Eski bir denizaltıcı olan Lorenzon, haritaya bakmak yerine tecrübesiyle Boğaz'ı geçmeye karar verir. Boğaz akıntısını arkasına alan Naboland, yasal sınır olan 10 knotlık hızın çok üzerinde 18 knotla güneye doğru seyir halindedir.
Naboland'ın 17 yaşındaki deneyimsiz gözcüsü, iskele yönünde gördüğü Dumlupınar'ın iskele fenerini küçük bir motor olarak değerlendirdiği için kaptana bilgi verme gereği duymaz. Aynı anda Dumlupınar'ın sancak gözcüsü 15 derecede bir geminin iskele fenerini görür ve rapor eder. Geçiş üstünlüğü Naboland'tadır. Dumlupınar'ın yol vermesi gerekir. Vardiya amiri Hasan Yumuk gereğini yerine getirir. Sancak yönünde dönüş emri verip denizaltıyı çarpışma rotasından çıkarır. Dumlupınar Anadolu sahiline yaklaşmaya başlar. Komuta subayı Sabri Çelebioğlu dönüş noktasından önce yapılan sancak dönüşünü fark ederek kuleye çıkar. Vardiya amiri bu dönüşün Naraburun dönüşü olmadığını, çarpışmadan kaçınma manevrası olduğunu anlatıp Naboland'a gösterir. Komuta subayı bölgede var olan batıklara çarpma ihtimalini görür. Denizaltı komutasını devralır. Her iki makine Tornistan komutunu verir. Gerçekte de bu bölgede İngiliz denizaltısı E-7, Fransız denizaltısı Safir ile Üsküdar ve Ceyhun gemilerinin batıkları üstüne üstlük Nara sığlığı geçişi tehlikeli hale getirmektedir. Ardından komuta subayı İskele Alabanda emrini verir. Denizaltının batıklara çarpma ihtimali ortadan kalkmış fakat tekrar Naboland ile çarpışma rotasına girmiştir. Komuta subayı bu esnada ileri yol komutu verir. Amacı hızla sola dönerek Talvek hattı denilen boğazın ortasındaki hayali şerit çizgisini aşarak karşı yönden Naraburun'u dönen geminin önünden kaçmaktır. Hala çarpışma rotasında olduğunu görünce emrini sancak makine tam yol ileri, iskele makine tam yol Tornistan olarak değiştirir. Bu esnada Naboland denizaltıyı ancak fark eder. Kaptan Lorenzon sancak yönünde kaçınma manevrası yaparak Avrupa kıyısına yaklaşır. Her iki geminin verdiği tepkiler yeni bir çarpışma rotası oluşturmuş ve kaçınılmaz son yaklaşmıştır. Vardiya subayı Hasan Yumuk o anı "Baktık dağ gibi üzerimize geliyor" diye anlatır. Komutanına çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu, acil Tornistan emri verirse daha az hasar alabileceklerini söyler. Çelebioğlu "Son yol Tornistan, back emergency" emri verir. Bu arada çarpışma sireni çalınıp baş torpido dairesi sancak tarafından çarpışma anonsu yapılır. Komuta subayı önünden geçemeyeceğini düşündüğü gemiden geri gelerek kaçma manevrası yapmış ama çok geç kalmıştır. Saat 02:15. Dumlupınar'a bindirdi. Çarpışma tüm şiddetiyle boğazın her iki yakasından duyuldu. Naboland üzerine çıkıp sürüklediği Dumlupınar'ı iskele yönüne yatırır. O an kulede Naboland'a sesini duyurmaya çalışan 8 kişi denize dökülür. Denize düşenlerden Şaban Mutlu kafasını çarparak, gözcü erler Veysel Saygılı ve Emre Uçar ise Naboland'ın pervanesine çekilerek şehit olurlar. Gövdesinde 7 metrelik yarık oluşan denizaltıya hücum eden sular Dumlupınar'ı başüstü dibe doğru batırmaya başladı. Naboland personeli denize halatlar, can simitleri atarken diğer taraftan işaret fişekleri atıp kurtarma için tahlisiye filikası indirdi. Bütün projektörlerini açıp deniz yüzeyini tarıyordu. Aynı anda telsizden sürekli olarak "Çanak'a 3 mil mesafede kimliği bilinmeyen bir denizaltıyla çarpıştık. Acil yardım gerekli. İmza Naboland kaptanı" mesajını gönderiyordu. Mesaj, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan gemilerinden ve hatta Mısır'daki İskenderiye telsiz istasyonları tarafından alınmış ve çağrılar tekrar ediliyordu. Bu mesajlar Türk istasyonlarınca da alındı. Fakat hem mesajı geçen Naboland personelinin mesajın başına SOS kodunu koymaması ve hem de Türk personelinin yetersiz dil bilgisinden mesaj anlaşılamamıştı.
Kıç torpido dairesinden yüzeye battı şamandırası gönderilir. Battı şamandırası, batan denizaltının yerini belli etmek ve iletişim kurmak üzere su yüzeyine gönderilen aygıttır. Dumlupınar'ın battı şamandırasının üzerinde TCG Dumlu denizaltı gemisi burada battı. Anahtar ile etiketli kapağı aç. Telefon içeridedir. Telefonun düğmesine basarak konuş. Telefon ile konuşamazsan en yakın limana haber ver. Botunu şamandıraya bağlama yazar. Kazanın hemen ardından bölgeden geçen TCG 1. İnönü denizaltısı olay yerinde sadece Naboland'ı görür. Motor arızası yapmış bir gemi olduğunu düşünür. Sivil telsiz kanalındaki çağrılardan haberdar olmaz. 2 saatten fazla boğazın soğuk sularına maruz kalan Dumlupınar Komuta Subayı Sabri Çelebioğlu, Naboland'ın filikasına alındı. Ancak sabaha karşı denize düşen son denizciyi filikaya alabildiler. 1973-80 yılları arasında Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı olacak Fahri Korutürk o günün denizaltı filo komutanıdır. Saat 4.30'da kazadan haberdar edilir. Çarpışma sesiyle olay yerine gelen 10 numaralı gümrük motoru kazazedeleri teslim alarak Çanakkale Deniz Hastanesi'ne götürür. Denizaltı 80 metre derinde ağır hasar almış olsa bile personelin bir kısmı kaporta kapaklarını kapatmayı başarmış fakat bulundukları yerde adeta kapana kısılmışlardır. Dumlupınar'ın battı şamandırası sabah balıkçılar tarafından bulunup ilk temas kurulur. Günün ilk ışıklarıyla denizaltı filo komutanı Tuamiral Fahri Korutürk yola çıkar. Çanakkale Boğaz Komutanı Albay Zeki Yadar olaya ilk müdahale eden gümrük motoru ile şamandıranın başına gelir. Telefonun diğer ucunda Assubay Çavuş Selami Özben vardır. Assubay tekmil verir, albay kendini tanıtır. Selami, çok şükür hayattasınız. Ne durumdasın? Bildiklerini anlat. Komutanım, Cemal Başçavuş'um ve 20 erle birlikte kendimizi kış torpido dairesine kapattık. Denizaltı tahminen 15 derece sancağı meyilli vaziyette. Kurtaran yolda Selami. Kısa sürede burada olur. Bütün deniz kuvvetleri seferber olmuş durumda. Merak etmeyin. Sizi oradan kurtaracağız. Sağ olun komutanım. Siz de sağ olun çocuklar. Vatan sağ olsun komutanım. Albay Zeki Yadar'ın denizcilere moral olması için yolda olduğunu söylediği TCG kurtaran denizaltı kurtarma gemisi, Dumlupınar'la birlikte katıldığı Blue Sea tatbikatından daha erken ayrılmış, Gölcük donanma üssüne doğru yol almaktadır. Çınarcık açıklarında kazadan haberdar edilen gemi, acil geri dönerek Çanakkale'ye doğru yol alır. Kazayı haber alan TCG 1. İnönü de olay yerine ulaşır. İnönü'den botla Battı Şamandırası'nın başına gelen Üsteğmen Suat Tezcan, Albay Zeki Yadar'dan çocukların moralini yüksek tut emriyle iletişimi devralır. Alo, Dumlu. Ben Assubay Selami Özben. Ben Üsteğmen Suat. Biz geldik. Şimdi bana bir durumu anlat. Komutanım, dizellerden yara aldık. Makine dairesine de yangın çıktı. Bataryayı sıfır alarak kış torpido bölümüne geçtik. Şimdi manevra dairesi suya doldu. Anladım. Kaç kişisiniz orada? 22 kişiyiz komutanım. Moralinizi bozmayın. Kurtaran geldi. Komutanım, manometre 267 kadem gösteriyor. Doğru mu? Kurtarma işlemi başladı. Ben birazdan yine gelirim. Peki efendim. Suyla dolan Kıç Batarya Dairesi'nde sağ kalabilen tek kişi motorcu Assubay Başçavuş Ali Ulvi Erhazar, tahliye kapağından yüzeye serbest yüzüşüyle çıkmaya çalışır. Güreş, boks gibi sporlar yapan atletik yapıdaki Ulvi Assubay'ın yüzeye maalesef akciğerleri patlamış, cansızlığa ulaşır. Kazadan bir gün sonra baba olacak Ulvi Assubay, Dumlupınar'ı terk eden son denizcidir. Evet, Dumlu. Selami, ne durumdasınız? Efendim, hava biraz fenalaştı. Selami, moralinizi bozmayın. O hava size daha 2 gün yeter. Çocukları yatır, içeride sigara da içmeyin. Efendim hepsi uyuyor. Sigara içen yok, ışık da yok. Karanlıktayız. Selam, diğer bölümlerle haberleştiniz mi? Orada sizden başka kimse var mı? Yarım saat önce kış batarya ile görüştüm. Ulyo Başçavuş durum pek iyi değil dedi ama artık ses yok. Tamam Selami. İhtiyaç lambalarını da kullanmayın. Onlar ileride size lazım olacak. Kullanmıyoruz efendim. Zaten birini kullanıyoruz. Onun da ışığı çok azaldı. Anlaşıldı. Tamam. Saat 10.20'de Üsteğmen Suat Tezcan, Dumlupınar'la tekrar temasa geçer. Telefonun karşı ucundan sadece inlemelerin geldiğini duyar.
Saat 12'de tekrar iletişim kurmaya çalışır. Fakat artık Dumlupınar'dan hiç ses gelmez. TCG kurtaran olay yerine intikal eder. Denizaltı Filo Komutanı Tuamiral Fahri Korutürk harekatın başına geçer. Atılan şamandıralar yüksek akıntı nedeniyle sürüklenir. Bu yüzden 2 muhrip kaza yakınına demirler. Sabitleme şamandıralarına bağlanması gereken halatlar bu muhriplere bağlanır. Kurtaran gemisi battı şamandırası üzerinde kendini konumlandırarak kurtarma işlemi için hazırlıklarını yapmaya başlar. 80 metre derinde yatan Dumlupınar'ın battı şamandırasının 184 metrelik kablosu tamamen salındığından akıntı şamandırayı denizaltıdan daha güneyde su üstüne çıkarmıştı. Bunu dikkate almayan kurtaran yanlış konuma sabitleniyor. Konum hatasını fark eden kurtaran ekibinin halat manevrası ile sabitleme şamandıraları arasında kuzeye ilerlemesine karar verildi. Kurtaran, doğru konuma ilerlerken yapılan bir hata neticesinde kampçılayan halat, battı şamandırasının kablosunu koparır. Artık tek iletişim kaynağı ve kurtarma çanını indirmek için kullanılacak kılavuz kablo yoktur. Bundan sonra denizaltıya ulaşmanın tek yolu dalgıçların inerek denizaltının üzerine bir çelik kablo monte etmesidir. İlk dalışı yapan dalgıç astsubay Adil Çorbacı aşırı akıntı yüzünden 50 metreyi geçemez ve çıkar. Astsubay kıdemli başçavuş Recep Çomçom helyum destekli dalış yapar ancak denizaltıya ulaşamaz. Gecenin çökmesiyle çalışmalara ara verildi. Ertesi sabah Şafak'la birlikte hazırlıklara başlandı. TCG Başaran gemisi bölgeye gelerek harekat merkezi yapıldı. Donanma Deniz Su Dalgıcı Astsubay Üst Çavuş Nurettin Ersoy, denizaltıya temas eden tek dalışı yapar. Fakat kurtarma telini takmaya muvaffak olamaz. Ağzından burnundan kan gelerek sudan çıkarılır. Dekompresyon odasında 15 saat müdahalede bulunularak hayata döndürülür. Devam eden 2 gün boyunca toplamda 11 dalış yapıldı. Fakat yüksek akıntı ve basınç nedeniyle dalgıçlar başarıya ulaşamadılar. Dumlupınar'ın karbondioksit temizleme sistemi motorlar kapalıyken en iyi ihtimalle 72 saat çalışabilmektedir. 72 saatinde olduğu 7 Nisan saat 2.15'te 81 denizciden ümit kesilir ve çalışmalar sonlandırılır. Dumlupınar'daki 81 denizcimiz artık şehit kabul edilir. Saat 15.00'da TCG Başaran Denizaltı Destek Gemisi'nde Tuamiral Fahri Korutürk önderliğinde çok hazin bir tören gerçekleştirilir. Sizlere Rahmi Koç Müzesi'nde bulunan denizaltı kış torpido dairesi kesitini gösterirsem sanırım bu dar alanda sıkışıp kalan 22 denizcinin psikolojisini daha iyi anlayabilirsiniz. Kurtarma çalışmalarında başarısız olmasının birkaç nedeni vardı. Kazanın olduğu yerin ilk 25 metresinde 5-7 knot güney, 30 ila 50 metresinde 1,5-2 knot kuzey yönlü akıntılar vardı. Ayrıca su altındaki kısıtlı görüş mesafesi, yüzeydeki olumsuz hava koşulları çalışmaları olumsuz etkiledi. Denizaltı kurtarma ile ilgili donanmamızın yeterli bilgi birikimi yoktu. Bu kazadan önce kurtarma tatbikatları bu şiddette akıntı olan bir yerde ve kötü hava koşullarında yapılmamıştı. Elimizdeki kurtarma teçhizatının kullanımı şeklinde yeterince eğitimli değildik. Kopan battı şamandırasının kablosunun güncellenerek yerine çelik kablo takılması gerekmekteydi. Daha önce de dediğim gibi Filo'nun en teknolojik denizaltısı olmasının gerektirdiği yoğunluk sebebiyle bu değişim gerçekleştirilememişti. Kopan halat ise kurtarma faaliyetlerine sekte vurdu. Batığın bulunduğu yer bugünün teknolojisiyle bile kurtarma faaliyetleri yapılabilecek en kötü noktalardan biridir. Şunu da belirtmekte yarar var, kaza sonrasında denizaltıda çıkan yangın bölmede kalan oksijenin büyük bir kısmını tüketti. Muhtemelen 72 saat boyunca çalışacağı varsayılan karbondioksit temizleme sistemi hiç devreye girmedi. Dumlupınar denizaltısı görev yaptığı 9 yıl boyunca 3 kaza geçirdi. Ama Dumlupınar'ın kötü şansı bunlarla da sınırlı kalmadı. Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet dışı kalan bir geminin ismini göreve yeni başlayan başka bir gemiye vermesi gelenektir. Çanakkale'de batan Dumlupınar, Deniz Kuvvetleri'nin Dumlupınar adını verdiği ikinci denizaltıdır. İlk Dumlupınar 1931 İtalyan yapımıdır. 1949 yılında Haydarpaşa açıklarında bir gaz tankeriyle çarpışarak görev dışı kalmıştır. Üçüncü Dumlupınar ise 1972 yılında göreve başladı. 1 Eylül 1976 tarihinde yine Çanakkale'de bir Rus şileviyle çarpışmış, batmaması için kaptanı tarafından karaya oturtularak hizmet dışı kalmıştır. Bu tarihten sonra Dumlupınar adı herhangi bir deniz taşıtına verilmedi. Navoland, kazadan sonra mahkeme sürecinde 1,5 yıl alıkonulup İstanbul açıklarında bekletildi. Mahkeme sonuçlandıktan sonra ise Göteborg'da tamire alındı. Adı Nyland olarak değiştirildi. 1968'de Batı Afrika'da yandı. Denize kaderine terk edilen gemi
hurda olarak parçalanmak üzere Senegal'e çekildi. Yapılan duruşmalar sonucu Naboland kaptanı Oscar Lorenzon 6 ay hapis ve 500 lira ağır para cezasına çarptırıldı. Dumlupınar Komuta Subayı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu da 1 yıl 8 ay ağır hapis ve 800 lira para cezasına çarptırıldı. 2006 yılında Gelibolu'da açılan denizaltı şehitleri anıtı, Dumlupınar'la birlikte benzer kaderi paylaşan Refah Çelebi ve Atılay denizaltı şehitlerine adanmıştır. Kazanın 70. yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.